Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Nefis ekmekler hazırlayacağız. Bunlar yurt dışında biliyorsunuz tortilla, taco ekmeği diye satılıyor. Ben biraz daha Türk usulüne uygun, biraz daha yumuşak olabilecek şekilde ama aslında uygun olarak da mısır unu olarak hazırladım. Hemen hamurunu hazırlamakla başlayalım. 2 su bardağı kadar un kullandım. Bunun yarı ölçüsü kadar da mısır unu kullanmamız lazım. 1 su bardağı da mısır unu. Bardak ölçüm 250 mililitrelik. 1 tatlı kaşığı kadar kabartma tozu içine ilave ediyorum. Tuzunu ve suyuyla birlikte güzelce yoğurmaya başlayacağım. Yaklaşık 300 mililitre kadar oda sıcaklığında su kullandım. Hemen hamur toplanacaktır zaten. Elimle biraz yoğurduktan ve hamuru topladıktan sonra içine biraz zeytinyağı ilave edeceğim. 1 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ilave edeceğim. Daha sonra hamurun üzerini kapatacağım ve 30 dakika boyunca dinlendireceğim. Bunu hem böreklik hem böyle lavaş olarak içine bir şeyler koyup yiyebileceğiniz bir hamur. Sonunda da bol bol göstereceğim kıvamını. Ve bir tane de çok güzel tavada yapabileceğiniz bir tarif paylaşacağım sizlerle. Hamurum gayet güzel dinlenmiş. Yaklaşık 30 dakika kadar bir sürede dinleniyor. Şimdi tezgahımı güzelce unladım ve üzerine alacağım. Hamuru küçük küçük bezelere ayıracağım. Yaklaşık ceviz büyüklüğünde, şöyle büyük bir ceviz ya da küçük bir mandalina kadar bezeler yuvarlıyorum ve bezeleri de 10 dakika kadar dinlendireceğim. Hamuru her ellediğimizde mutlaka bir 10 dakika kadar dinlenirse çok daha söz dinleyen bir hamurumuz olacaktır. Küçük küçük açacağız. Hiç böyle büyük büyük oklavalarla, merdanelerle uğraşmayacağız. Küçük küçük açtığımız hamurlarımızı tavada balon gibi şişirerek pişireceğiz. Ben bugün küçük küçük bezeler hazırladım ama isterseniz aynı hamuru tavanız boyunca, yani 28 santimlik bir tava mesela, daha büyük bezelerle birlikte büyük büyük yufkalar halinde de yapabilirsiniz. Bu ekmeklerin içine çiğden istediğiniz malzemeyi koyup lavaş gibi sarıp yiyebilirsiniz. Üstelik buzlukta sakladığınız zaman aylarca saklayabilir. Tek tek içinden çıkartıp anında 10 dakika içinde çözdürüp istediğiniz muameleyi yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bol unla birlikte kolayca 2 oklava darbesiyle, 2 merdane darbesiyle kolayca açıyorum. Orta hararetten biraz daha yüksek bir tavada önlü arkalı sürekli önünü arkasını çevirerek ve spatula yardımıyla üzerine böyle bastırarak, ki bu balon gibi şişmesini sağlıyor. Balon gibi şişmesini sağlayan diğer bir yöntem de ocağın üzerine direkt ateşe maruz bırakmak. Tavada her iki tarafında iyice kuruttuktan sonra böyle bir ocağın üzerine alırsanız, ki şimdi göstereceğim, orada da yine anında iki arası açılacak ve hava ile dolacaktır. Çok fazla pişirmeye gerek yok, bu hamuru zaten çok kolay bir şekilde pişiyor. Bu kadar pişmesi yeterli gelecektir. Şimdi ben size bir tane de ocağın üzerine alacağım. Ocağın üzerine nasıl şiştiğini göstereceğim. Benim kullandığım ocak doğal gazlı bir ocak. O yüzden gazından bir zarar görmüyorum. Her iki tarafı da kuruyan hamurum işte gördüğünüz gibi adeta böyle saniyeler içinde balon gibi şişiyor ve onu oradan hemen alıyorum. Bir pamuklu bezin altına bütün lavaşlarımı bu şekilde saklıyorum. Tortilla lavaş diyelim biz bunlara. Tortilla lavaşlarımı çok güzel hazırladım. Görüyorsunuz hepsi küçük küçük. Hiç beni yormadı, ne açması ne pişirmesi, çabucak açıldı ve çabucak piştiler. Şimdi size bunlarla birlikte bir tarif paylaşacağım. Öncelikle nasıl sakladığımdan bahsetmek istiyorum. Tamamen hepsini soğuttum. Şöyle bir kıvamını göstereceğim. Yani katlanabilir olduğunu göstereceğim. Ortaları da boş. Yani hamurlar aslında 2 tane yufkayı üst üste koymuşsunuz gibi düşünün. Şöyle bir tanesini böleyim ve içini göstereyim istedim.
Bir kere mısır unu olduğu için içinde çok lezzetli. Ama Tuğba evde mısır unu yok. Nereden bulayım şimdi mısır unu derseniz de mısır unsuz da yapabilirsiniz. Sadece unla da bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Özellikle Meksika'da bu ekmeği çok yaparlar ve onu mısır unuyla yaparlar. O yüzden ben de biraz orijinaline yakın bir lezzet yakalamaya çalıştım. Kilitli poşetlerde buzlukta aylarca muhafaza edebilirsiniz. Buzdolabında da yine 1-2 hafta boyunca tazeliğini koruyacaktır. Çıkarttığınız zaman buzluktan çıkarttığınız zaman tek tek içinden çıkar ve asla birbirine yapışmaz. Şimdi bunlarla güzelce tavada bir patatesli taco yapalım. Lezzetli mi lezzetli bir patates harcıyla buluşturduğum çıtır çıtır takolarım aynen böyle gözükecek. 2 tane büyük patatesi haşlayacağız ama nasıl haşlıyorum? Ben buharda haşlıyorum çünkü çok uzun süre bekliyorum suyun içinde ya da düdüklüde uğraşmıyorum. Bu şekilde süzgece birbirinin üzerine gelecek şekilde patateslerimi diziyorum. Kaynayan bir tencerenin üzerine buharında yaklaşık 15 dakika içinde tüm patateslerim fazla su çekmeden haşlanacaklar. Bu tarifin çok önemli bir malzemesi soğan. Tatlı tatlı böyle beyaz soğanlarım var. Küp küp olacak şekilde bıçak yardımıyla doğradım. Tavaya alacağım. Üzerine biraz tereyağı ekleyeceğim. Bunun yerine sıvı yağ ya da zeytinyağı da ekleyebilirsiniz. Yavaş bir ateşte böyle yavaş yavaş karamelize olana kadar, yani aslında patatesler yan tarafta pişene kadar soğanlarımı kavuracağım. Patateslerim pişiyorlar ve soğanlarım da gördüğünüz gibi başladılar renkleri dönmeye. Şimdi bunu lezzetlendirmek için içine biraz baharat ekleyeceğim. Bir taraftan da patateslerimi kontrol ediyorum. Olmuşlar bile. Altını kapattım. Diğer tarafta soğanlarımın içine bir tatlı kaşığı kadar kırmızı biber ekleyeceğim. Dilerseniz bu pul biber de olabilir. 3-4 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı gezdiriyorum. Hem lezzet versin hem de patates yağı tuzu çok sever biliyorsunuz. Tuzunu ekleyeceğim içine ve isterseniz içine maydanoz da ekleyebilirsiniz. Ben uygun görmedim, eklemedim ama seviyorsanız maydanoz da çok yakışır. Tuzunu ilave ettikten sonra artık ocaktan alacağım. Haşlanan patateslerimi karıştırma kabıma aldım ve bir patates ezici yardımıyla tüm patateslerimi eziyorum. Şimdi soğanlı karışımı ve kaşarı ilave edeceğim. Karabiber, tuz ilave edeceğim ve bir karıştıracağım. Bütün harcım çok lezzetli bir halde bütünleşecek. Dilerseniz bu harcın içine kavrulmuş işte kıyma koyabilirsiniz. Küçük küçük kavurma ya da sucuk da doğrayabilirsiniz. Onlar da çok yakışır. Ya da bir yeşillik, maydanoz, ince yeşil biber, kırmızı biber gibi dilediğiniz gibi de içini tatlandırabilir, içini şenlendirebilirsiniz. Kaşarı aslında patatesin bütünlüğünü sağlamak için içine koyuyorum. Kaşar olduğu zaman birbirini bırakmıyor ve bütün bir şekilde kızarıp bütün bir şekilde tabağa geliyor. Tortilla lavaşlarımı dolaptan çıkardım. Şöyle tezgahıma alıyorum. Şimdi bunların soslamak için ben evde hazırda bulunan bir pizza sosum vardı. Onu kullandım. Domates suyu, tereyağı, biraz sarımsak, biraz da baharatlar, fesleğen, karabiber var içinde. Ama dilerseniz sizler makarna sosu kullanabilirsiniz. Bu hazır satılan makarna soslarından ya da ketçap varsa ketçap dahi kullanabilirsiniz. Kaşar ve patatesle birlikte kapatıyorum. Üzerine koyduğumuz kaşar hem yerken lezzet verecek hem de patatesin yapışmasını sağlayacak. Gördüğünüz gibi hazırlamak çok kolay. Hatta bunları bu şekilde hazırlayıp 1-2 saat dolapta bekletip
bekletip daha sonra bile kızartabilirsiniz ya da akşamdan hazırlayıp sabah kızartabilirsiniz. Kahvaltıya kızartabilirsiniz. O bakımdan çok da pratik bir tarif. Güzelliklerim hazırlar. Şu anda çiğ bile olsalar, yani kızarmamış bile olsalar çok güzel gözüküyorlar. Tavaya alacağım. Yemeklik bir yağ ile kızartabilirsiniz. Bu zeytinyağı olur, tereyağı olur, sıvı yağ olur. Hiç önemli değil. Az bir yağ ile birlikte tavada önlü arkalı bir şekilde kızartacağım. Dışı çıtır çıtır olacak. İçindeki o patatesle birlikte çok güzel özleşecek. Ve kaşarın erimesi de muazzam oldu. Gerçekten o ağzınızda bıraktığı o yağlı tatla çok güzel oldu. Hem çok hafif, hem çok doyurucu, hem de çocukların ve büyüklerin bayılacağı bir tarif. Gerçekten çok beğendik. İlk defa böyle bir şey denedim. İlk defa böyle bir patatesli tarif denedim ve bundan sonra da sıkça yapacağıma inşallah eminim. İlk yüzlerini zeytinyağıyla kızarttım. İkinci yüzlerine şöyle bir parça kadar tereyağı attım. İkisinden de nasiplensin istedim. Dediğim gibi çok az bir yağ ile bile tavada çok az yağ ile bile kızartılabilir. Lavaşlar dışı çıtır çıtır oluyor. Düşünün, mısır unlu bir lavaş, içi lezzetli soğanlı bir patates ve bütünleştiren bir lezzet sos ve kaşarla birlikte. Bu tarifin güzel olmama şansı yok gibi. Nefis bir tarif hazırladık yaptığımız tortilla lavaşlarla birlikte. Sadece bu değil, bu size fikir olsun diye yüzlerce tarif yapabilirsiniz bu lavaşlarla. Çiğ olarak da tüketebilirsiniz. Yani hazırladığımız, pişirdiğimiz gibi de tüketebilirsiniz. İnşallah sizler de bu lezzetli tarifi denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Beni Instagram'dan ve YouTube'dan takip almayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.